Merhabalar, bugün sizlerle deri detaylı tedi yelek yapımından bahsediyor olacağım. Ben çok beğendim, gerçekten yumuş yumuş bir yelek oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi ve yaptığınız modelleri bana Instagram üzerinden göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Öncelikle yeleğimde kullandığım malzemelerimden bahsetmek istiyorum. İplerimden başlayalım. Bu şekilde kuzu yünü ip kullanıyorum. Saturday Hobby'nin ipi. Bundan 4 adet kullandım. Gerçekten çok güzel, dokusu şahane bir ip. Açıklama kısmına linkini ekliyorum. Bundan 4 adet kullandım. Yine Saturday Hobby'nin Ledian Cotton Bloom ipini kullanıyorum. Bundan da 2 adet kullanıyorum. Hatta 1,5 yani 2 denecek kadar az kalan ipim ikinciden bu şekilde. Çok az kullanmış oldum bundan. Dördüncü de tam olarak bitmedi. 3,5 adet kadar kullanmış oldum. Dediğim gibi açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan ulaşıp satın alabilirsiniz. Bu adetleriniz tabi beden ölçünüze göre değişiklik gösterecektir. Bunları örerken 6 milimlik bu şekilde misinalı bir şiş kullandım. Misinalı şiş şöyle örüm olarak daha rahat oluyor benim için. İlerleyen zamanlarda yani düz şişiniz varsa düz şişle örsek olur mu vesaire diye düzle başlayabilirsiniz ama yaka kısmında misinalı şişe ihtiyacımız olacak. Yoksa çok zorlanırsınız. Bu şekilde iplerim ve şiş numaram bu şekilde. Kenarları için, yeleğimin kenarları için bu şekilde deri bir kumaş kullandım. Bunu yine açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Hepsi buradan temin etmiştim. Oradan yine ulaşabilirsiniz. Gerçekten dokusu çok güzel. Likralı şahane bir kumaş. Ben daha önce bir çantamın sapı için, çanta askısı için de kullanmıştım. Kalanını da yeleğimde de değerlendirmek istedim. Gerçekten çok büyük bir parça geliyor. O kadar kullanmış olmama rağmen hala çoğunluğu duruyor. Bu şekilde derimi de bu şekilde kullandım. Gelelim çıt çıt kısmımıza. Bu şekilde tulumba pres makinesi kullandım. Bu makinemi ben Cling Shop'tan temin ettim. Açıklama kısmına yine linkini ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Şu şekilde bakın düğmeli çıt çıtlardan kullandım. Bunlar zaten set halinde geliyor. Seçtiğiniz zaman otomatik olarak 25'er adet hepsinden satın alıyorsunuz. Tulumba presim için aynı şekilde 15 milimlik çıt çıt aparatım, bu şekilde demirlerim var, onu kullandım. Ben makine almak istemiyorum, makineye ihtiyacım yok diyenler için yine aynı sitede çekiçle çakarak yapabileceğiniz gerçekten yapımı oldukça kolay modeller de var. Yine dediğim gibi açıklama kısmına ve yorumlara ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Malzemelerim bu şekilde. Hadi bakalım yeleğimizin yapımına başlayalım. Evet, hırkamın genel olarak yapılışından bahsetmek istiyorum. Öncelikle arka parçamızdan başlıyoruz. Önce kısa bir 5 santimlik bir lastik örgüsü yapıyoruz. Daha sonra 2 ters 2 düz şeklinde. Daha sonra tersleri ters, düzleri düz olarak ilerleyerek kol kesme kısmına kadar devam ettiriyoruz. Daha sonra kollarımızı kesip arka kısmımızı ensede bitirip kesme işlemimizi tamamlıyoruz. Geliyoruz ön parçamıza. Arka parçamızı ne kadar yaptıysak ikiye bölüyoruz. Ama sağ parçamı ben biraz daha uzun yaptım ki şu şekilde çıt çıt ekleyebilmek için 6 ilmek daha fazla yaparak başladım yeleğimin ölçüsüne. Daha sonra bakın bunu da yine ön parçalarımı başladım. Arka parçamla birebir aynı 10 sıra yani 5 santimlik bir ölçüde lastik yapıyorum. 2 ters 2 düz şeklinde, iki tarafı da aynı şekilde. Yine kol kısmına arkamla aynı ölçüye gelene kadar devam ettiriyorum. Tersleri ters, düzleri düz şekilde. Daha sonra kol kesmesini de tamamlayıp burada küçük bir ovallik veriyorum. Daha sonra yaka yapımına geçiyorum. En son ceplerimi de tamamlayıp çıt çıtlarımı ekleyip yeleğimi bitiriyorum. Ben bu yeleği small x small bedene göre hazırladım. Ölçülerinden de bahsetmek istiyorum. Ölçüyü nasıl değiştireceğinizle ilgili detaylı bilgiyi zaten video içerisinde de veriyorum. O yönden rahat olabilirsiniz diyelim. Şimdi hemen bakın şu şekilde kapatayım ön kısımlarını.
Kapattıktan sonraki ölçüsü önemli. Zaten bizim için tam çıt çıtları falan takmak istemiyorum. Şu şekilde bakın. Eninin ölçüsü. Üst kısmı 44 santim oldu. 42 santime ulaştım ben bu arada. Alttaki lastik kısmı da 42 santim olmuş oldu. Uzunluğuna gelecek olursak. Şöyle 60 santimde uzunluğu olmuş oldu. Şimdi bakın ölçülerim de bu şekilde oldu. Şimdi çanta o kadar çanta yapmaya alışmışım ki ağzım bile ona gidiyor otomatik olarak. Şimdi yeleğimizin yapımına başlayabiliriz. Evet, yelek yapımımıza öncelikle arka parçamızdan başlıyoruz. Arka parçamızı yapıyoruz ki ön parçalarımızı da arka parçamıza uygun ölçülerde hazırlayabilelim diye. Şimdi bakın ben arka parçamı şöyle hazırladım. X small ve small bedene uyumlu olarak hazırladım. Sırtımı ölçtüm, arka kısmını genişliğini ne kadar istiyorsam ona göre ölçtüm. Benim 42 santim geldi ve 42 santimlik bir ölçüyle başladım. Sayılar o yüzden çok doğru olmayacaktır. Ben başlangıcımı nasıl hesapladığımı da göstereceğim sizlere. 42 santime ulaşmak için ben 60 ilmekle başladım. Bunu nasıl ayarladım? Öncelikle ondan başlamak istiyorum. Önemli olan hırkanın en önemli püf noktası burası zaten, başlangıcı. Eğer doğru ölçüye ulaşırsanız doğru bedene ulaşmış olursunuz. Hemen şöyle kameramı bir düzelteyim. İlmeklerimi atmaya başlayacağım. Öncelikle ayarlayabilmek için ölçümü şöyle bakın. Biraz ipimi uzun tuttum. İlmeğimi bu şekilde atıyorum ben. Şöyle şişimi geçirdim. Şöyle çevirip bakın. Şuradan batıp ilmek alıyorum. 2 ilmeğim oluşmuş oldu. Hemen 3. ilmeğimi yapıyorum. 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ilmekle başlıyorum. Ben beden ölçümü belirlemek adına her zaman şöyle biraz yakınlaştırmak istiyorum kameramı. 10 tane ilmekle başlıyorum. Bu bizi doğru sonuca götürecek. Biraz ördükten sonra santim ölçüsünü ayarlayıp istediğiniz ilmekte başlayabilirsiniz. Bu kuzu yünü ip olduğu için böyle bazen bir şeyler yapışabiliyor. Şimdi bakın 10 tane ilmeğimi attım. Hemen şu uç kısma bir tane düğüm atıyorum ki açılma olmasın diye. İlk başta lastik örüyorum 10 sıra kadar. 2 ters 2 düz şeklinde. Şimdi hemen tersten başlayacağım. Pardon, düzden başlayacağım. İlk ilmeğime battım. Düz olarak ördüm. İkinciye battım. Arkadan alınca düz oluyor. Düz olarak ördüm. Öne geçtim. İpimi ön kısma attım şu şekilde. Bir ters. İpim hala ön kısımda. 2 ters. İpimi arka tarafa attım. Düz, hala arka tarafta ve düz. 2 düz, 2 ters, 2 düz şeklinde yaptım. Şimdi öne aldım ipimi, ters olarak örüyorum. 2 ters. Hemen arkaya aldım. Son kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz şeklinde tamamlamış oldum. 10 tane ilmekle başladım. Önce ölçümü belirleyebilmek için. Bu şekilde yaparsanız her zaman doğru sonuca ulaşırsınız. O yüzden bu önemli püf noktasını kaçırmayın derim. Şimdi hemen örgümü çevirdim. İlk sıramı tamamlamış oldum bu şekilde. Bakın düzlere terslere ters, düzlere düz öreceğiz lastik yaparken. İlkini örmeden alıyorum. İkincisini ters olarak örüyorum. Ters örmüşüm çünkü. Bakın, kalan ikisini, yandaki ikisini düz olarak örmüşüm. Düz olarak örüyorum. Yandaki ikisini ters. Yandaki ikisini düz. Yandaki ikisini ters olarak ördüm.
tamamladım. Bakın 10 tane olunca hemen bitiyor. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bu arada model anlatımını da yapıyor oluyorum. Hemen yanındakine düz olarak örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters yine. 2 düz oldu. 2 ters. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Bitirdim. Döndüm. Dördüncü sıramı da ördükten sonra ölçeceğim hemen. Ters ters örmeden aldım. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum ki düzgün bir çıkış olsun diye. İkinci ilmeğimi ters olarak örmüşüm. Ters örüyorum. Düz. Ters. Düz. Tersleri ters. 2 ters 2 düz şeklinde ilerliyorum. Bunu 10 sıra halinde devam ettiriyorum. Şimdi ölçümü nasıl ayarladığımı hemen paylaşacağım sizlerle. Çarpmış oldum. Şimdi bakın belli bir sıraya kadar getirdim. 10 ilmekle başladım. 10 ilmekle başlamamın sebebi de kolay sayıya ulaşabileyim diye. Hesaplaması kolay olsun diye. 10'ar şekilde ya da 15 ile başlayabilirsiniz. Yani çarpması kolay olsun diye. Hemen bakın 10 ilmekle başladım. 10 ilmeğimin ölçüsü benim 7 santim oldu. Benim kaça ulaşmam gerekiyor? 42'ye ulaşmam gerekiyor. Arka kısmımın 42 santim olması gerekiyor. Bunun için bakın 10 tane de 7 ise 60 tane de 42'ye ulaşıyor. Yani 7 kere 6 42. Yani 42'yi 7'ye böldüm. 6 elde ettim. 6 elde ettim. Bundan 6 adet oluşturduğumda da bu yapmış olduğum sayıdan 6 adet oluşturduğum zaman da yani 10'dan 6 tane oluşturduğumda 42 santime ulaşmış oldum. Şimdi toparlıyorum. Daha rahat, daha kolay anlayabileceğiniz şekilde anlatmak için. Biraz karışık oldu gibi geldi. Şimdi bakın. Hepsini sildim, sil baştan. 10 tane ilmek hazırladım. 10 tane ilmeğimi ördüm. Yeteri uzunluğa getirdim. Şimdi bunun ölçüsünü alıyorum şu şekilde, bakın 7 santim. 10 santimim benim 7 santime tekabül ediyor. Benim 42 santime ulaşmam lazım. 42 de 7'nin katı. Yani 42'ye 7'ye böldüğüm zaman 6 elde ediyorum. Yani bu parçamdan 6 adet oluşturmam gerekiyor ki 42 santime ulaşabileyim. 10 santim benim 7 santimime denk geliyor. 60 tane ilmekle başladığım zaman 6 tane 10 elde etmiş oluyorum. 60 ilmekle başladığımda 42 santime ulaşmış oluyorum. Atıyorum sizin bu ölçünüz 5 santim oldu. Ve siz 45 santime ulaşmak istiyorsunuz. 45'i 5'e böleceksiniz. Kaç yapıyor? 9. 9 tane bu parçadan elde etmeniz gerekiyor. Yani 9 tane 10'luk ilmekten elde etmeniz gerekiyor. Bu da neye denk geliyor? 90'a denk geliyor. Bu şekilde ayarlamanız gerekiyor. Kaça ulaşmak istiyorsanız önce bedeninizle arka sırt ölçünüzü ölçüyorsunuz. Böyle bir küçük bir 10 parçalık 10 ilmeklik bir parçayla başlıyorsunuz. Daha sonrasında ilmeğinizi ona göre ayarlıyorsunuz. Diyelim benimki 7 santim oldu. Sizinki 6 santim elde ettiniz. İpinizle, şişinizle ya da elinizin ayarına göre bu değişiklik gösterecek. 6 santimle elde ettiniz. 10 tane ilmeğinizi yaptınız. Şimdi ben yine 42 ilmeğe ulaşmaya çalışıyorum. Bu sefer 42'yi 6'ya bölüyorum. Kaç santim elde ettiysem ona bölüyorum. 6'ya böldüğüm zaman 7 sonucuna ulaşıyorum. Yani bu da demek oluyor ki 10 tane ilmeklik bu örgümden 7 adet hazırlamış olmam gerekiyor. Yani bu da 70 sayısına denk gelmiş oluyor. Ölçülerinizi bu şekilde belirlerseniz daha rahat böyle sök yap
uğraşmazsınız. Sizin için daha rahat, daha kolay bir sonuç elde edilmiş olur. Bu şekilde bakın 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz şeklinde ilerleyerek 10 sıra halinde devam ediyorum örgüme. Lastik kısmını bu şekilde hazırlıyorum, alt kısmını şuradan. Daha sonrasında diyelim 10 sıra ben ördüm. Diyelim siz de 10 sırayı tamamladınız. 10 sıranın sonunda örgüme başlıyorum. Düz bir taraf düz bir taraf ters şeklinde örmeye devam edeceğim. Şimdi ilk ilmeğimi alıyorum. Örmeden yanındakini düz örüyorum. Ters düz olmasının hiçbir önemi yok. Yanındakine yine düz olarak örüyorum. Yanındakini düz 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 örüyorum. Küçük parçadan devam ediyorum ki anlatmaya daha kolay anlatabileyim. Büyük parçada git gel biraz zor oluyor zaten. İlerleyen dönemde kol kesme kısmını falan gösteriyorum zaten. Şimdi bakın lastik kısmı bitirdim. Son lastiğimi bitirdikten sonra istediğiniz uzunluğa geldi. Benim için 10 sıralık ölçü yeterli oldu. Bu kaça tekabül etmiş oldu. Hemen onu da söyleyeyim. Şöyle lastiğimin bitimi şurada. 5,5 santime 5,5-6 santime denk gelmiş oldu. Hatta 5 santim bile olabilir. Çünkü şurada deri parçası olduğu için orası o şekilde gözüküyor. Şimdi bakın lastiğimi bitirdim. 5 santimlik bir ölçüde yaptım. Daha sonraki sıramı bitirdikten sonra düz olarak ördüm. Örgümü çevirdim. Sıramı tamamladıktan sonra ters kısmındayım. Ters kısmımda ne yapıyorum? İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkincisini bakın ters kısımda hepsini ters örüyorum. Bundan sonraki örgünüz çok daha rahat olacak. Çünkü yünlü bir ip olduğu için model bazen gözükmeyebiliyor. İlmek sayıları gözükmeyebiliyor. O yüzden bu şekilde düz sırayı düz, ters sırayı ters ördüğümüzde büyük rahatlık oluyor. Bakın ters olarak ördüm. Çevirdim, düz tarafımdayım. Bunu da düz olarak örüyorum. Düz tarafımda düz, ters tarafımda ters olarak örüp yeter uzunluğa gelene kadar arka parçamı tamamlıyorum. Arka parçamı tamamladım. Artık geldim ön yüzüme, ön kısmına. Ön kısmı ben nasıl yaptım? Şimdi bakın şöyle. Burası benim sol tarafım. Burası sağ tarafım. Çıt çıt ekledim. O yüzden biraz ön kısmını çıkıntılı daha büyük yaptım sağ tarafımı. Şimdi bakın bunun üst üste binebilmesi için kaç tane ilmekle başladınız? Ben arkaya 60 ilmekle başladım. Bunu ikiye böldüm. 30-30 elde ettim. Tam ölçü 30-30 yaptığımda tam olarak şu ölçüye denk gelmiş olacak. Üst üste binmeyecek. O yüzden biraz daha büyük yaptım ve payını daha fazla istediğim için. Bir tarafı 30 hazırladım. Diğer tarafı 36 ilmekle başladım. Bakın. Sol tarafıma 30 ilmekle, sağ tarafıma 36 ilmekle başladım. Atıyorum sizin 70 ilmeğiniz beden ölçünüze denk gelmiş oldu. O durumda ne yapacaksınız? 35-35 olarak bölünüyor iki taraf. Sağ tarafı fazla yapacaksanız 6 ilmek daha ekleyeceksiniz. Yani 35-41'e denk gelmiş oluyor. Atıyorum 50 ile başladınız. 25-25 yapıyorsunuz. 6 ekliyorsunuz. 31 ile başlıyorsunuz. Sağ parçanızı, sol parçanız tam arka parçamızın yarısı ölçüsünde oluyor. Sağ parçamızda 6 artı 6 oluyor. Artı 6 ilmek oluyor. Çeviremedim. Bu şekilde. Şimdi arka parçayı başladık. Nasıl başladık? Arka parçayı 60 tane ilmekle başladım ben.
Sizin 70 olabilir, 50 olabilir. Beden ölçünüze göre değişecektir. Bu X small'da ip kalınlığına bile kalınlığına göre bile değişiklik gösterebiliyor. O yüzden ben mantığını anlatarak ilerlemeyi daha doğru buluyorum. Şimdi bakın 60 tane ilmekle başladık arkayı. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz şeklinde ilerleyerek lastiğimizi ördük 10 sıraya kadar. 10 sıramızı ördükten sonra düz taraftan düz, ters taraftan ters öderek yeteri uzunluğa gelene kadar, bu kol kesme kısmına gelene kadar ilerledik. Daha sonra kol kesmeyi anlatacağım. Zaten kol kesmemizi yapıyoruz, bitiriyoruz. Daha sonra geldik. Ön parçamı da ayrı anlatmak istemiyorum. Birlikte anlatarak ilerleyeceğim. Bu arada ben iki parçayı aynı anda örerek yürütüyorum ki yünlü bir ip olduğu için ilmek sayıları vesaire çok karışıklık oluyor. Ölçtüğünüz zaman bile bazen kafa karıştırabiliyor. O yüzden aynı şişte, zaten küçük parçalar olduğu için aynı şişte örerek ilerlemenizi öneriyorum. Gerçekten çok büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi arkayı bitirdim, tamamladım. Geldim ön yüzüme. Arkaya 60 ile başladığım için 30 sol taraf, 30 sağ taraf olması gerekiyor. 30 ilmekle sol taraf için başladım. 30 artı 6. 36 ilmekle de sağ tarafım için başladım. Aynı işlemleri uyguluyoruz. Sadece başlangıcımız farklı oluyor. Arka parçamızla birebir aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi 10 sıra yine lastik 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz şeklinde ilerleyerek devam ettim. Sol ve sağ parçam için. 2 ters 2 düz şeklinde 10 sıra devam ettikten sonra düz kısımdan başlayarak düzleri düz, tersleri ters örerek yeteri uzunluğa kadar arka parçamda kol kesmemi nasıl ayarladıysam ön parçamda da aynı ölçüye gelene kadar devam ettiriyorum ve kol kısımlarının kesimleri için tekrar geliyorum. Bu şekilde hızlı bir anlatım oldu ama yararlı olduğunu düşünüyorum. Yine aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda yazabilirsiniz ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Her konuda yardımcı olmaya çalışacağım. Evet, bu şekilde şimdi ne yaptık? Arka kısmımızı yaptık. Öncelikle yeteri uzunluğa kadar geldik ve yeteri uzunluğa geldiğimizde kol kesmesi için tekrar geliyoruz. Evet, arka parçamda artık yeteri uzunluğa gelmiş olduğum ölçümü hemen paylaşayım sizlerle. Şuradan en alt kısımdan itibaren ölçtüğümde 32 santim boyu olmuş oldu. Enini de paylaşmak istiyorum. Hemen bakın 44 santimde eni olmuş oldu. Şimdi hemen kesme işlemine başlıyoruz. Evet, kol kesme işleminden düz tarafımdan başlıyorum. Sağ ve solda kollarda kesme yapacağız şimdi. Hemen ilk ilmeğimi bakın alıyorum örmeden. Şimdi yanındaki ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Daha sonra ilk boş aldığım ilmeğimi diğerinin üzerinden geçiriyorum. İlk kesmemi gerçekleştirmiş oldum. Bir tane kesme işlemi yaptım. Hemen yanındakini örüyorum düz olarak. İlk ilmeğimi alıp ikincisinden geçiriyorum. İkinci kesme işlemimi yapmış oldum. Hemen yanındakinden yine örüyorum düz olarak. İlk ilmeğimi ikincisinden şu şekilde geçiriyorum. 3 tane kesme işlemi yapmış oldum. Kalan tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde düz örgüyle devam ediyorum. Evet, kesme işlemimi yaptıktan sonra tüm sıramı düz olarak ördüm düz tarafından. Şimdi ters tarafına geçiş yapıyorum. Diğer kol boşluğumu ters taraftayken yapacağım. Hemen ipimi parmağımı doladıktan sonra ilk ilmeğimi alıyorum. Boş olarak alıyorum. Yanındakini örüyorum. Ters olarak örüyorum. Şimdi hemen ilk ilmeğimi ikinci ilmeğimin üzerinden geçirip ilk kesme işlemimi yapıyorum. Yanındakini yine düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi şuradan ipimi tutmam gerekecek. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçiriyorum. Takıldı. Evet. Yine bakın ikinci kesmemi yapmış oldum. Yanındakini ters olarak örüyorum yine. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimin içerisinden geçiriyorum.
3 tane kesme işlemi yapmış oldum. Hemen yanındakileri tekrar örüyorum. Her birini ters olarak ters sıramdayım. Her birini ters olarak örmeye devam ediyorum. Kuzu yünü ip olunca arada bir takılabiliyor yumaklarına. Hemen düzelttim. Bu şekilde ters örgülerimi ters olarak örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar eksiltmemden sonra, kol eksiltmemden sonra sıra sonuna kadar ters olarak örerek devam ettim. Şimdi tekrar kesme işlemi yapacağız. Düz kısımdan yapıyorum şimdi. Bir önceki sıramızda sağdan ve soldan 3'er tane kesme yaptık. Bu sıramızda da 2'şer tane kesme işlemi yapacağız. İlkini örmeden alıyorum. İkinciyi düz olarak örüyorum. Şimdi ilk ilmeğimi ikincisinin içerisinden geçiriyorum. Hemen ikincisini örüyorum. Yine İlk ilmeğimi ikincisinin içerisinden geçiriyorum. 2 tane kesme işlemi yapmış oldum. Hemen yanındakini düz örüyorum. Yanındakini düz örüyorum. Yanındakini düz. Bu şekilde her bir ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Yine sıra sonuma geliyorum. Bir arka sıramda tekrar yan kısımdan 2 tane eksiltme yapacağım. Evet, sağ tarafımda eksiltme işlemimi 2 tane eksiltmemi yaptıktan sonra her birini düz olarak örerek sıramı tamamladım. Şimdi ters tarafıma geçiş yapıyorum. Burada tekrar bir eksiltme yapacağım. Ay, ilmeğim kaçtı sandım. Evet, yok, kaçmamış. Yani bu yünlü ip olunca o kadar böyle zorlandım ki şimdi hep çanta ördüm. Uzun süre böyle iplerden yani tığ işi yaptım. Şişe geçince biraz farklı geldi. Yavaş yavaş alışıyorum sizinle birlikte diyelim. Unutmuşum tamamen. Şimdi hemen bakın düz kısımdayım. Ama pardon, ters kısımdayım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanındakini yine ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikincinin üzerinden geçiriyorum. İlk eksiltmemi yaptım. Tekrar bir tane ters örüyorum. İlk ilmeğimi ikincinin üzerinden geçiriyorum. İkinci kez kesme işlemi yapmış oldum. Hemen dönüyorum. Yanındakileri ters olarak örmeye devam ediyorum. Ters olarak örerek sıra sonuma kadar geliyorum. Tekrar bir eksiltme yapacağım hemen son tarafta. Evet, ters kısımda da sıramı tamamladıktan sonra sıra sonuma kadar geldim. Şimdi düz tarafımı tekrar çeviriyorum ve eksiltmemi bu taraftan yapacağım. Sağ tarafımdaki eksiltmemi. Şimdi bu sefer artık bakın 3, 2 ve şimdi bir eksiltme yapacağız. İlkini örmeden alıyorum. İkincisini düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikincisinin üzerinden geçiriyorum. Bir tane eksiltmemi yaptım. Yanındakini düz örüyorum. Yanındakini düz örüyorum. Yanındakini düz örüyorum. Bu şekilde bu sıramı da düz örerek devam ettiriyorum. Evet, eksiltmemden sonra sıra sonuna kadar düz örerek ilerledim. Şimdi tekrar ters kısmımı çeviriyorum. Burada da bir eksiltme yapıyorum. Hemen ipim takıldı. Ay, her yerime dolaştı. Şimdi ilkini örmeden alıyorum yine. İkincisini ters örüyorum. İlk ilmeğimi ikincisinin üzerinden geçiriyorum. Bir tane eksiltmemi yaptım yine. Hemen yanındakine düz, yanındakine düz. Ay, ters, yanındakine ters. Tersimi düzünü de karıştırdım. Hep karıştırırım bu arada. Ters, yanındakine ters. Bu şekilde ters örerek devam ettiriyorum. Sıra sonuma geliyorum.
Evet, ters tarafımdan da örgülerimi yaparak ilerledim. Şimdi sıra sonuma kadar geldim. Bakın ben biraz derin olsun istiyorum. O yüzden birer sıraya birer tekrar bir eksiltme yapacağım. Eğer sizin için bu ölçü yeterliyse burada bırakıp ters tarafından ters, düz tarafından düz örerek ense kısmına kadar devam edebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi biraz daha derinlik istediğim için bir sıra daha eksiltme yapacağım kollarda. Hemen ön tarafımı, düz tarafımı çevirdim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkincisini düz olarak örüyorum. İlkini ikincisinin üzerinden geçirerek bir tane eksiltmemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Düz örüyorum. Yanındakini düz örüyorum. Bu şekilde yine kalan ilmeklerimin hepsini düz örerek sıramı tamamlıyorum. Evet, bir tane eksiltmemi yaptıktan sonra düz olarak örerek sıra sonuma kadar geldim. Şimdi hemen tekrar örgümü çeviriyorum. Ters kısmıma geçiş yapıyorum. Burada da son eksiltmemi yapacağım. Artık düz tersi ters, düzü düz örerek devam edeceğim. İlk ilmeğimi alıyorum örmeden. Hemen yanındakine ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikincisinin üzerinden geçirip bir tane eksiltmemi yapıyorum. Kalan tüm ilmeklerimi ters olarak örerek takılmış sıramı tamamlıyorum. Daha sonra artık eksiltmelerimi bitiriyorum. Sıramı tamamladım. Ters kısımdan örerek ters şekilde ördüm. Tamamladım. Ön yüzümü çevirdim. Önden düz olarak ördüm. Ters tarafından ters olarak ördüm. Düz tarafından düz olarak ördüm. Bu şekilde ilerleyerek yeter uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Ense kısmıma gelecek şekilde ayarlayıp hemen geliyorum. Evet, kol kısmından kesme işlemini yaptıktan sonra yeter uzunluğa kadar ulaşmış oldum. Şimdi hemen ölçülerimden bahsetmek istiyorum. En alttan itibaren ense kısmına kadar 57 santim uzunluğu oldu. Hemen bakın şuradan şöyle kol kısmından itibaren ölçtüğümde de 25 santim uzunluğunda oldu. Şimdi hemen ense kısmında kesme işlemine başlıyoruz. Evet, yine düz kısmımdan kesme işlemine başlıyorum. Tamamen hepsini kesip kapatacağım artık. Düz kısmımdayım. İlk ilmeğimi yine bakın örmeden alıyorum. İkincisini düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimin üzerinden geçirip kesme işlemimi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Örüyorum düz olarak. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. İkinci ilmeğimi ilkinin içerisinden geçiriyorum. Ters anlatıyorum. Hemen yanındakine düz olarak örüyorum. Bakın, ilk ilmeğimi ikinci ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Yanındakini düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi içerisinden geçiriyorum. Yanındakine düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimin içerisinden geçireceğim. Evet, ipim takıldı. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlkini ikincisinin içerisinden geçiriyorum. Çok takıldı. Sıkı örünce böyle oluyor sanırım. Hemen şöyle bir düzelteyim. Evet. İlmeğim kaçtı. Düzelttim şimdi. İlkini ikincisinin içerisinden geçiriyorum. Hemen yanındakine düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikincisinin içerisinden geçiriyorum. İlkini düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikincisinin içerisinden geçiriyorum. Düz örüyorum. İlkini ikincisinden geçiriyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerimi keserek tamamlıyorum ve artık ense kısmını bitirmiş oluyorum. Evet, sonuna kadar kesme işlemimi tamamladım. Bakın burada ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle biraz genişlettikten sonra hemen içerisinden bakın şöyle bir düğüm yapıp artık arka kısmımı tamamlamış oluyorum. Arka parçam hazırlanmış oldu bu şekilde. Ön, sağ ve sol kısma geçiş yapabiliriz.
Arkamı tamamladıktan sonra ön, sol ve sağ parçamı da ikisini aynı anda yürütüyorum demiştim. İkisini aynı anda yürüterek bakın kol kesme hizasına gelmiş oldum. Şuradan gayet belli oluyor. Aynı ölçüde ilerlettim ikisini de. Şimdi ne demiştim? Sol parçam sağ parçamdan daha küçük. Yani sol parçam arka kısmımın yarısı kadar 30 tane ilmekle başladım. Sağ parçamı da 36 ilmekle başladım. Çünkü şu şekilde üst üste gelecek şekilde çıt çıt ayarlayacağım. Çıt çıt ayarlayacağım şekilde daha büyük yaptım. 36 ilmekle başlamış oldum. Şimdi bakın. Burası sol parçam, burası sağ parçam. İkisinin de düz ön yüzündeyim, düz tarafındayım. Şimdi sol parçamı sol taraftan ilk baştan eksiltmeye başlayacağım. Sağ parçamı da ön yüzü düz örerek arka taraftan eksiltmeye başlayacağım. Yani ters yüzünden eksiltmeye başlayacağım. Arkada nasıl yapıyorduk? Sol tarafı eksiltirken arka taraftan başlıyorduk. Son kısımdan eksiltme yapmıyorduk. İlk baştan başlamamız gerektiği için bu şekilde ilerliyorduk. Şimdi eksiltmelerimize başlayacağız. Öncelikle bakın sol parçamı örmeyle başlıyorum. İkisinin de düz yüzündeyim. Sol parçamın eksiltmesiyle başlıyorum hemen. Sol parçamın eksiltmesiyle başlayacağım. Eksiltmeleri nasıl yapacağım? Arka parçamda yapmış olduğum sayılarla aynı. Siz eğer farklı yaptıysanız benden arka parçanızda yaptığınız kol için yaptığınız eksiltme sayısıyla aynı şekilde ilerleyeceksiniz. Yani 3, 2, 1, 1 olarak eksilttim. Bunda da yine aynı işlemi uygulayacağım. Hemen bakın düz yönündeyim. Sol parçamdayım. Düz olarak alıyorum. İlkini örmeden yanındakini düz olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi alıp ikincisini içerisinden geçiriyorum. Bir tane eksiltmemi yaptım. Yanındakini düz olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. Yanındakini düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikincisinin içerisinden geçiriyorum. Üçüncü eksiltmemi de tamamlamış oldum. Yanındakine geçiyorum. Düz olarak örüyorum. Yanındakini düz örüyorum. Yanındakini düz örüyorum. Bu şekilde düz örerek sol parçamı tamamlıyorum. İkisini aynı anda örüyorum ben. Siz de ikisini aynı anda örüyorsanız eğer. Şimdi ikisini aynı anda göstereceğim kol kesmelerini, karışıklık olmasın diye. Düz olarak örüyorum. Bunu bitiriyorum. Daha sonra geliyorum sağ parçamın başına. Evet, sol parçamı bakın eksiltmemden sonra tamamladım. Tüm ilmeklerimi düz olarak ördüm. Şimdi bunun ipini ve bunu bırakıyorum. Dönüyorum. Bakın sağ parçamı alıyorum. Şimdi sağ parçamı örmeye başlıyorum. Bundaki ipimi de ayrı alıyorum. Bu şekilde daha kolay ilerlediğini düşünüyorum ben. İkisini aynı anda örünce hem sayı olarak sayması çok zor olduğu için en azından sürekli ölçme durumunda kalmamak için bu şekilde örerek yürütüyorum. Şimdi hemen bakın ilk ilmeğimi normal düz örmeden alıyorum. Yanındakine geçiyorum. Düz örüyorum. Yanındakine düz örüyorum. Sağ parçamın da düz yönündeyim. Yanındakini düz olarak örüyorum. Yanındakini düz örüyorum. Düz olarak örüyorum. Yani bu sıramı düz olarak örerek tamamlıyorum. Burada herhangi bir kesme yapmıyorum. Sağ parçamı da düz olarak sıra sonuna kadar örerek devam ediyorum. Evet, sağ parçamda tüm ilmeklerimi düz olarak örerek sıra sonuna kadar geldim. Bakın ikisinin de ip yönü aynı şekilde oldu. Aynı sırayla ilerlediğim için kafanız karışmasın. Şimdi hemen örgümü çeviriyorum. Sağ parçamdan başlayacağım yine. Daha sonra sol parçama geçiş yapacağım. Şimdi hemen bakın sağ parçamda hemen bir eksiltme yapacağım. 3 eksiltmemi ters kısımda uyguluyorum sağ parçamda. Şimdi bunu İlkini örmeden alıyorum. İkincisini ters olarak örüyorum. Yine ilkine ikincisinden geçiriyorum. İkincisini ilkinden geçiriyorum. Bir eksiltme yaptım. İkincisini bakın buradakine ilkini örüyorum. Şuradaki ilk ilmeğimden geçiriyorum. İkinci kesmemi yaptım. Yanındakine yine örüyorum. İlk ilmeğimi ikincisinden geçiriyorum. 3 tane eksiltmemi yapmış oldum. Yanındakine ters örüyorum. İpim arada kaldı.
Hemen bakın kesmelerimi yaptıktan sonra yanındakini ters örüyorum. Yanındakini ters örüyorum. Bu şekilde her birine ters örerek sağ parçamı bitiriyorum. Sağ parçamda ters yüzünden sıra sonuna kadar gelmiş oldum. Başta eksiltmemi yaptım. Şimdi sağ parçamı bitirmiş oldum. İpimi şöyle kenara alıyorum ve sol parçama geçiş yapıyorum. Sol parçamı bir önceki sıramda ön yüzden eksiltmemi yapmıştım düz taraftan. Şimdi ters tarafından düz olarak öreceğim. Yani tarafından ters olarak öreceğim. Eksiltme yapmadan demek istedim. Düz olarak çıktı ağzımdan. Hemen bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkincisini ters örüyorum. Yanındakini ters örüyorum. Yanındakini ters örüyorum. Bu şekilde sol tarafımın ters yüzünden ters olarak eksiltme yapmadan sıramı tamamlıyorum. Sol tarafımda eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın burada dediğim gibi sol tarafımı örerken düz taraftan eksiltme yapıyorum. Sağ tarafımı örerken ters taraftan eksiltme yapıyorum. Şimdi örgümü çevirdim. Sol taraftan başlıyorum yine eksiltmeme. Hemen bakın ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bu sıramda 2 tane eksilteceğim. 3 eksiltmiştim. Şimdi 2 eksilteceğim. İlkini örmeden aldım. İkincisini düz olarak ördüm. Düz tarafımdayım. İlk ilmeğimi ikincisinden geçirdim. İlk eksiltmemi yaptım. Yanındakini düz olarak ördüm. İlk ilmeğimi ikincisinden geçirdim. Ve ikinci eksiltmemi yaptım. Yanındakini ters örüyorum. Yanındakini ters örüyorum. Bu şekilde her birine birer tane ters yaparak sol tarafımı da bu şekilde tamamlıyorum. Bakın 2 tane kesmiş oldum başta. Kalan tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Geliyorum. Bakın sağ tarafımın düz kısmındayım. Burada düzde eksiltme yapmıyorduk. Sağ tarafımızı düz olarak örüyoruz ve sıra sonunda tekrar buluşuyoruz. Sol tarafımda eksiltmemi yaptım. Ön yüzümden 2 tane eksiltme yaptım. Kalan hepsini düz olarak ördüm. Sağ tarafıma geçtim. Her bir ilmeğimi düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi sağ parçamdayım. Sağ parçamın ters tarafını çeviriyorum. Buradan eksiltme yapacağım. Sağ tarafımda tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Hep ters tarafından eksiltmemizi yapıyoruz. Başlangıcı bu tarafta olduğu için. Şimdi hemen İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındakini ters olarak örüyorum. İlkini ikincisinden içerisinden geçirip bir eksiltme yapıyorum. Yanındakini ters olarak örüyorum. İlkini ikincisinden geçiremedim. Evet. İkincisini ters olarak örüyorum. İlkine ikincisinin içerisinden geçiriyorum. Eksiltmemi yapmış oldum. İkinci eksiltmemi yapmış oldum. Şimdi her birini ters olarak örüyorum. Kalan tüm ilmeklerimi sağ parçamda eksiltmemden sonra ters olarak örüyorum. Burayı tamamlıyorum. Daha sonra geliyorum sol parçama. Sol parçamda da yine ters yüzündeyim. Ters yüzünden her bir ilmeğimi örüyorum. Eksiltme yok bu tarafta. Sıra sonuma kadar gelip ön yüzünden eksiltmeme başlıyorum. Sağ parçamı ters yüzünden eksilttikten sonra ters yüzünden örerek sıra sonuma geldim. Daha sonra sol parçama başladım. Ters yüzünden eksiltme yapmadan ördüm ve sol parçamın düz yönündeyim. Şimdi hemen eksiltmemi yapacağım burada. Bakın 3-2 yapmıştım. Şimdi İlkini örmeden alıyorum. İkincisini örüyorum. İlkini ikincisinden geçiriyorum. Bir tane eksiltmemi yaptım. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir düz örüyorum. Yanındakini düz örüyorum. Yanındakini düz örüyorum. Bu şekilde düz örerek sıramı tamamlıyorum. Sol parçamı tamamlıyorum. Daha sonra geliyorum sağ parçama. Sağ parçamda ne demiştim? Düz yönünden eksiltmeden örüyoruz. Şimdi burada sağ parçamdan başlıyorum. Her bir ilmeğimi düz olarak örüyorum ve sağ parçamın arka yüzüne ters yüzünde tekrar geliyorum. Sol parçamda eksiltmemi yaptıktan sonra bir eksiltmemi yaptıktan sonra hepsini düz olarak ördüm. Sağ parçama geldim. Hepsini düz olarak ördüm. Şimdi sağ parçamın ters kısmındayım. Buradan tekrar eksiltme yapacağım.
hemen bir tane eksiltme yapacağım. Dibindeki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındakini ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçirip bir tane eksiltmemi yapıyorum. Kalan tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde ters olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum sağ parçamda. Sağ parçamı bitirdim. Geçiyorum sol parçama. Sol parçamı tersten hepsini ters olarak örüyorum. Sıra sonunda düz kısmımda tekrar geliyorum. Evet, sağ parçamda tersimden eksiltmemi yaptıktan sonra sıramı tamamladım. Sol parçamı da yine tersinden ters örerek sıra sonuma tamamladım ve düz yönüne geldim. Şimdi hemen tekrar bakın, sol parçamda eksiltmemi yapacağım düz tarafındayken hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi örüyorum düz olarak. İlkini ikincisinden geçiriyorum. Bir tane eksiltmemi yaptım. Yanındakini örüyorum düz olarak, yanındakini örüyorum düz olarak. Bu şekilde kalan her bir ilmeğimi sol parçamda düz olarak örüyorum, tamamlıyorum. Daha sonra geliyorum sağ parçamda. Sağ parçamda da her bir ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bakın kol kısmını kestiğim yerde, yani ters tarafında tekrar eksiltmem için geliyorum. Evet, sol parçamın düz sırasında son eksiltmemi yaptıktan sonra her bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra sağ parçama geldim. Her bir ilmeğimi düz olarak ördüm ve sağ parçamı şu şekilde ters çevirip ters kısımdan son eksiltmemi de yapacağım artık. 3 2 1 1 şeklinde ilerliyorduk. Dediğim gibi ben o şekilde yaptım. Siz eğer 3 2 1 yaptıysanız daha öncesinde bitirmiş olmanız gerekiyordu. Hemen bakın buradan ters kısmındayım. İlk ilmeğimi aldım. Sağ parçamın ikincisini ters olarak örüyorum. İlkini ikincisinden geçirip eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Ters örüyorum. Yanındakini ters örüyorum. Yanındakini ters örüyorum. Bu şekilde her bir ilmeğimi ters örerek bu sıramı da tamamlıyorum. Artık kol kesme işlemimi burada bitiriyorum. Yeteri uzunluğa gelene kadar sağ ve sol parçamı aynı şekilde tersinden ters, düzünden düz örerek devam ettiriyorum. Evet, kol kesiminden sonra düz taraftan düz, ters taraftan ters olarak örerek devam ettim. Yeteri uzunluğa kadar gelmiş oldum. Şimdi hemen ölçüsünü paylaşmak istiyorum. İkisinin ölçüsü de birbiriyle aynı, 48 santim oldu. Alt kısımdan itibaren şurada kolu kestiğimiz, bakın şuradan itibaren ölçtüğümde de 16 santim uzunluğunda oldu. Şimdi bakın. Sol parçam burada, sağ parçam burada. Sağ parçam biraz daha sol parçamdan uzundu. Şu şekilde üst üste gelecek şekilde ayarlıyordum. 6 ilmek daha fazla olarak yaptım. Şimdi bu 6 ilmeği 3-3 şeklinde keseceğiz. Şimdi burayı, yani sol parçamızı düz taraftan düz olarak örüyoruz. Şu an düz tarafındayım. Düz taraftan düz olarak örüyorum. Sağ tarafımın başında tekrar geliyorum. Yeteri uzunluğa geldikten sonra sol tarafımı düz olarak ördüm. Kesme işlemi yapmadan sağ tarafıma geldim. Burada artık sayıları birbiriyle eşitleyeceğim. Şimdi hemen ilk ilmeği örmeden alıyorum. Bakın düz tarafındayım. Yanındakini düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikincisinden geçirip birinci eksiltmemi yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Düz olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi ikincisinden geçirip ikinci eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini düz olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi ikincisinden geçirip eksiltmemi yapıyorum. 3 tane eksiltme yapmış oldum. Kalan tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi sağ tarafımı bu şekilde düz olarak örerek tamamlıyorum. Daha sonra dönüyorum. Arka tarafına, ters tarafına ters olarak tüm ilmeklerimi örüyorum. Burayı da bitirdikten sonra tekrar bakın sol tarafıma geliyorum. İkisini aynı anda ördüğüm için bu şekilde anlatıyorum. Sol tarafımda yine tersten örerek tamamlıyorum. Daha sonra sol tarafımı düz örüp bitiriyorum ve sağ tarafımın yine ön yüzünde, yani düz yüzünde tekrar eksiltmem için geliyorum. Evet, sağ tarafımdan 3 tane kestikten sonra düz olarak örerek devam ettim. Ters tarafını çevirdim.
tersten ördüm. Sol tarafıma geçtim. Sol tarafımı tersten ördüm. Daha sonra düz olarak ördüm ve şimdi sağ tarafımın düz yönündeyim. Hemen tekrar bir kesme işlemi yapacağım. 6 tane fazla yapmıştım ben. Siz 5 yaptıysanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ya da 7 yaptıysanız ona göre ayarlayabilirsiniz. 3-3 şeklinde keseceğim. Siz 3-2 kesebilirsiniz. Kaç tane fazla yaptıysanız sayıları eşitlemek adına şimdi burada bir kesme tekrar yapacağım. Hemen bakın 3 taneyi kestim. İlkini aldım örmeden. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Düz tarafımdayım yine. Birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçirip eksiltmemi yapamıyorum. Evet, şimdi ikinciyi düz olarak ördüm. Birinci ilmeğimi ikincisinden geçirip ilk kesme işlemimi gerçekleştirdim. Yanındakini düz olarak ördüm. Birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçirdim. İkinci kesmemi yaptım. Üçüncü ilmeğimi düz olarak ördüm. İlkini ikincisinden geçirip üçüncü eksiltmemi yaptım. Artık buradaki eksiltmemi tamamlamış oldum. Bakın şu şekilde görüntüm oluşmuş oldu. Hemen yanındakine geçiyorum. Düz olarak örüyorum. Yanındakini düz, yanındakini düz, yanındakini düz. Bu şekilde bu sıramı düz olarak tamamlıyorum. Sağ parçamı arka tarafına geçiyorum. Ters olarak tamamlayıp sol kısmımın ters yönünde tekrar eksiltmem için geliyorum. Evet, sağ tarafımda eksiltmemi yaptıktan sonra ters olarak ters yönünden örerek sağ kısmı bitirdim. Şimdi sol kısmımın ters yönündeyim. Burada artık yaka oyuntusuna başlayacağım. Yuvarlak yaka yapacağız. Hemen bakın sol parçamın ilk ters yüzünden eksiltmeme başlıyorum. Hemen buradan ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. İkincisini ters olarak örüp birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Bir tane eksiltmemi yaptım. Yanındakini yine ters olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimden şurası kaçmış. Birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçiriyorum ve ikinci eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini yine ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçirip üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini ters olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçirip biraz kayıyor. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini ters olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçirip beşinci eksiltmemi yapıyorum. 5 tane eksiltmemi yapmış oldum. Hemen kalan tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sol tarafımdayım. Sol tarafımdan kalan ilmeklerimi bakın ikisini de tam orta kısımdan eksiltmeye başlıyorum yaka kısmında. Şimdi hemen kalan tüm ilmeklerimi tersten ters olarak örüyorum sol parçamı. Dönüyorum düz yönünden düz olarak örüyorum ve daha sonra sağ parçamın düz yönünde eksiltmem için geliyorum. Evet, sol parçamda yaka eksiltmemi yaptıktan sonra her birini ters olarak ördüm. Daha sonra döndüm düz yönüne, hepsini düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi sağ parçamın ön kısmındayım. Daha önce 6 tane eksiltmemizi yapmıştık. Buradaki sayıları birbirine eşitlememiz için. Şimdi bu 6 eksiltmemizi yaptıktan hemen sonra düz yönündeyim. Tam 6 eksiltmemin bittiği noktaya şuraya bir işaretleyici takıyorum. Daha sonra çünkü yaka kısmını yapacağız. Yaka kısmını yaparken şurasıyla sayıları karıştırmak istemediğim için tam bakın başlangıç noktasına işaretleyicimi takmış oldum. Şuraya taktım. Bitişine de takabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz istediğiniz gibi. Şimdi hemen bakın sağ parçamın düz yönündeyim. Şimdi yaka eksiltmemi yapacağım yine. İpimi bulamadım. Evet. Hemen iplerim birbirine karışmış oldu. Şimdi hemen bakın bu noktada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Yanındakine düz olarak örüyorum. Düz tarafımdayım. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçiriyorum. Bir tane eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçirip ikinci eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikincisinden geçirip üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikinci
ilmeğimden geçirip dördüncü eksiltmemi yapıyorum. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçirip 5. eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanındakini düz örüyorum. Yanındakine düz örüyorum. Yanındakine düz örüyorum. Kalan tüm ilmeklerimi düz olarak tamamlayıp sağ parçamın bu sırasını tamamlıyorum. Çeviriyorum. Ters tarafından ters olarak örüyorum ve sıramı tamamlayıp sol parçamın başında tekrar eksiltmem için geliyorum. Sağ tarafımda 5 tane yaka eksiltmemi yaptıktan sonra düz olarak ördüm ve tersten ters olarak örerek sağ tarafımı bitirdim. Şimdi sol tarafıma geçiş yaptım. Burada tekrar bir eksiltme yapacağım. Hemen bakın 5 tane eksiltmemizi yapmıştık zaten. Ters tarafındayım şu anda. İlkini örmeden alıyorum. İkincisini örüyorum. Birinci ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçirip ilk eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini yine düz olarak örüyorum. İlkini ikincisinden geçirip ikinci eksiltmemi yapıyorum. Üçüncüsünü yanındakini düz olarak örüyorum. İlkini ikincisinden geçirip üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini düz olarak örüyorum. İlkini ikincisinden geçirip dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Kalan tüm ilmeklerimi düz olarak örerek sol parçamı tamamlıyorum. Ters olarak örerek sol parçamı tamamlıyorum. Ön yüze geçiyorum. Hepsini düz olarak devam edip sağ parçamın yine yaka kesiminde tekrar geliyorum. Sol parçamda tersten 4 tane kestikten sonra her birini ters olarak ördüm. Daha sonra ön yüzünü çevirip hepsini tüm ilmeklerimi düz olarak örerek sol parçamı tamamladım. Şimdi sağ parçamın başındayım. Eksiltme yerindeyim. Düz kısmındayım. Hemen burada yine 4 tane kesme işlemi yapacağız. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkincisini düz olarak örüp ilkini ikincisinden geçiriyorum. Yanındakini düz olarak örüyorum. İlkini ikincisinden geçirip ikinci eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini düz olarak örüyorum. İlkini ikincisinden geçirip üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini düz olarak örüyorum. İlkini ikincisinden geçirip dördüncü eksiltmemi tamamlıyorum. Kalan tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Daha sonra bakın sağ parçamı tamamlayıp ters tarafına geçiyorum. Ters yönüne geçiyorum. Her bir ilmeğimi ters olarak örerek sol parçamın ters yönünde tekrar eksiltmem için geliyorum. Evet, sağ parçamda 4 tane kesme işlemini düz yönünden yaptıktan sonra ters yönden her birini birer tane ters örerek sağ tarafımı, sağ parçamı tamamlamış oldum. Şimdi sol parçamdayım. Yine yaka kısmındayım. Burada yine kesme işlemi yapacağım. Ters tarafındayım. Şimdi 3 tane ilmek keseceğim bu noktada. Hemen ilkini örmeden alıyorum. İkincisini ters olarak örüyorum. İlkini ikincisinden geçirip ilk eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini ters olarak örüyorum. İlkini ikincisinden geçirip ikinci eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini ters olarak örüyorum. İlkini ikincisinden geçirip üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Kalan tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Artık eksiltme işlemimi tamamlamış oluyorum bu noktada. Sol parçamı. Sağ parçamda tekrar bir eksiltme yapacağım. Ters olarak örüyorum hepsini. Daha sonra bakın hemen bitirmişken şurayı bitireyim. Evet, sol parçamı eksiltmemi yaptıktan sonra 3 tane eksiltmemi yaptıktan sonra her birine ters olarak ördüm. Dönüyorum. Tekrar düz yönüne düz olarak örüyorum. Daha sonra geliyorum sağ parçamın düz yönüne buradan tekrar 3 tane eksiltmemi yapıyorum. Evet, sol parçamı düz olarak örerek sıramı tamamladım eksiltmemden sonra. Şimdi sağ parçamın düz kısmındayım, eksiltme kısmındayım. Burada tekrar bakın son eksiltmemi yapacağım. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum, ikincisini düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikincisinden geçirip ilk eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikincisinden geçirip
ikinci eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikincisinden geçirip üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Kalan tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi artık eksiltmemi de tamamladıktan sonra tüm sağ ve sol parçamı düzünden düz, tersinden ters örerek artık arka parçamın uzunluğunu ense kısmına gelene kadar devam ettirip kesiyorum. Evet, yaka kısmını kestikten sonra da yeter uzunluğa gelene kadar devam ettim. Arka parçamla ölçtüm. Ense kısmına tam olarak ulaştığında bitirmiş oldum. Hemen şimdi bu noktada tekrar kesme işlemimi başlayacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkincisini düz olarak örüyorum. Düz taraftan yapıyorum eksiltmemi. Yine ense kısmında yaptığım gibi. Hemen ilk ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçirip ilk eksiltmemi yapıyorum. Yanındakini düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçirip kesiyorum. İlkini düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçirip kesiyorum. Düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi ikinci ilmeğimden geçirip kesme işlemi yapıyorum. Bu şekilde şu anda sol parçamı yaptım. Kesme işlemi tamamlıyorum. Daha sonra sağ parçamı da yine kesip bitiriyorum ve artık birleştirme aşamasına geçiş yapıyorum. Evet, birleştirme aşamasına geldiğimde bakın arka parçamı şu şekilde düz kısmı üst tarafa gelecek şekilde koyuyorum. Şimdi aldım bir parçamı, bu benim şöyle sağ parçam, pardon sol parçam. Sol parçamı alıyorum, bunu ters çeviriyorum. Ters olarak koyuyorum şu şekilde. Kol kısmı, bakın kol kısmına denk gelecek şekilde şu şekilde koyuyorum. Hemen şuradan dikişimi yapacağım ve şu yukarıdan dikişimi yapacağım. Hemen diğer parçamı alıyorum. Bunu da yine kol kısmı ters olarak koyuyorum. Ters kısmı üst tarafa gelecek şekilde ayarlıyorum. Yani dikişimizi tersten yapıyoruz. Bu da benim sağ parçam. Sağ parçamı da üstüne ters gelecek şekilde koyuyorum. Hemen bakın şuradan dikişime başlayacağım. İpimi ben biraz uzun kesmiştim. Buradan ipime iğneme geçirip hemen dikiş kısmına geçiyorum. Evet, iğnemi ipliğimle geçirdim. İkiye ters tarafı dış şekle bakacak şekilde ya dış kısma bakacak şekilde ayarladım. Tersten dikişimi yapacağım. Burada ipimi ben biraz uzun bırakmıştım. Eğer siz uzun bırakmadıysanız herhangi bir ip bağlayarak da dikişinizi yapabilirsiniz. Hemen bakın buradaki ilk ilmeğime batmış oldum. Yani bu şekilde hemen karşısındaki ilk ilmeğime batıyorum. İlmekler biraz zor gözüküyor ama hemen köşeli olarak karşılıklı olarak batıp ipimi geçiremiyorum. Yünlü bir ip olduğu için biraz dikiş kısmı zorlayacak. Evet, ipimi düzelttikten sonra hemen bakın yanındaki ilmeğime geçiyorum. Tam ilmek boşluğumu ayarlarsam dikişim daha kolay olacak ve karşısındakine batıyorum. Evet. Şimdi daha kolay oldu. Hemen bakın yanındakine batıyorum. Şöyle tam ipimin içerisine geçirmişim biraz önce. Bakın şu yünlü kısımlara takıldığı için ipim de takılmış. Karşısındakine batıyorum. İpimi çekip dikişimi yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum ve karşısındakine batıyorum. İpimi çekip dikişimi yapıyorum. Dikişim tamamen bundan ibaret, karşılıklı olarak dikerek şu köşeye kadar tamamlıyorum. Daha sonra geliyorum diğer ense kısmımla omuz kısmımı yani birleştirip tamamlıyorum. Daha sonra ilerletip şuradan bakın yan kısımların birleştirmesini yapacağım. Yine ters kısımlardan alttan veya şu kenardan başlayarak bakın kol eksiltmesinin bitiminden başlayarak kenar kısmının dikişini yapıyorum. Aynı şekilde bu tarafımı da dikişini tamamlıyorum. Daha sonra dikişlerimi tamamladıktan sonra bu yaka kısmına ilmek çıkarmak için
geliyorum. Evet, yeleğimin kenar dikişlerini de tamamladım. İç kısımdan bakın, dıştan gayet düzgün bir görüntü oluşmuş oldu. Aynı şekilde ense ve omuz kısımlarımda aynı şekilde oldu. Yeleğimi bu şekilde tamamladım. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. Şurayı hafif bir tığlama yaparak, kollara bir tığlama geçerek kullanabilirsiniz. Ya da benimle birlikte devamda edebilirsiniz. Şimdi hemen yakaya böyle bir çıkıntı yapacağız. Yaka kısmını tamamlayacağız. Artık birleştirmemizi tamamladıktan hemen sonra. Şimdi 6 milim tığımızı, yine şişimizi ve iplerimizi alıp kenar tığlamalarımız için, yaka kısmımız için gelelim. Evet, ipimi aldım, şişimi aldım ve 6 milim tığımı aldım. Tığımı ne için kullanacağım? Buradan ilmek çıkarabilmek için kullanacağım. Şimdi öncelikle şişimi alıyorum. İpimi biraz uzun tutup yine bir ilmek hazırlayacağım. Bakın şöyle hazırladığımı söylemiştim ben. 2 ilmek birden çıkardım. 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimi hazırlamış oldum bu şekilde. Şimdi hemen devam ediyorum bu noktadan. Bakın şurayı işaretleyici takmıştık. Burası, bu kısımdaki alt boşluk kısmı. Buraya ben çıt çıt kullanacağım. Şöyle bir deri kumaşla geçiş yapacağım. O yüzden biraz çıkıntılı yaptım. Üst üste çıt çıtı kullanabilmek için. Şimdi hemen buradan itibaren başlayacağım. Bu yaka kısmımda yine çıkıntılı olacak. Bu şekilde 6 ilmeklik bir çıkıntı olacak. Şu şekilde yine devam ederek gidecek. Buraya da çıt çıt takmayı düşünüyorum ki hoş bir görüntü olsun, birbirini tamamlasın diye. Şimdi hemen bakın 6 tane ilmeğimi çıkardıktan sonra hemen bakın şurada işaretleyici taktığım yerden sonrakini ben bakayım, hemen şuradan sayayım. 2, 4, evet 6, şurası işaretleyici taktığım yer. Benim ilk ilmeğim. Daha küçük bir tığ da kullanabilirim. Hatta bu biraz kalın gelecek. Hemen tığımı alıyorum. Şöyle 4,5 milim alayım. En yakınımda o vardı. Daha rahat kullanacağım. Şimdi hemen tığımı aldım. İpimi çekiyorum içerisinden ve şu şekilde şişime takıyorum. Yanındakinden bakın tığımı batıyorum. Her bir ilmeğimi şöyle kontrol ederek, net gözüküyor mu? Hemen biraz şöyle yakınlaştırırsam daha iyi olacak. 6 tane ilmeğimi yaptım. İşaretleyicimin olduğu yere tığımı batıp ipimi çektim. Sadece yaptığım bu. Hemen yanındaki yere batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın bu şekilde çekip şişime takıyorum. Yanındakine aynı şekilde batıyorum. İpimi çekiyorum ve şişime takıyorum. Yanındakine aynı şekilde batıyorum. Bakın şöyle, zaten 2 ip kullandığımız için daha net gözüküyor. Bakın şöyle ilmeklerimiz. Buradakini biraz sıkı yaptığım için biraz zorladı beni. Yani buradaki tığ numarasının bir önemi yok. Sadece 2 katlı ipi daha rahat alabilmeniz ve şuraya rahat batabilmeniz açısından istediğiniz tığı kullanabilirsiniz. Buradan ipi çekiyorum. İkisini birlikte rahatlıkla aldığım için büyük bir numara tercih ettim. İpi takıyorum. Bakın ilmeğimi çıkarmış oldum. Yanındakine bakın batıyorum yine. Tamam. Şuraya battım en son. Zaten aynı yere battığınız zaman ip otomatik olarak kıvrılıyor. Aynı yerde olduğu için hemen anlarsınız. Hemen yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bakın şurada düz olan ilmeğimin olduğu yere geldim. Artık ipime çekiyorum. Ve şişime takıyorum. Hemen yanındakine bakın batıyorum. İpimi çekiyorum. Ve şişime takıyorum. Bu şekilde bakın bütün etrafını tığla bu şekilde ilmeklerimi çıkararak, bakın yerler gayet net bir şekilde belli. Kamerada ne kadar yansıyor bilmiyorum ama örerken anlıyorsunuz zaten. Böyle dönerek her bir yere, aralarda çok boşluk oluşmayacak şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum ve örgüme başlamak için geliyorum. Evet bakın tüm ilmeklerimi çıkararak, tüm etrafından ilmeklerimi çıkararak
son boşluğuma kadar geldim. Bu yaka için açtığımız son, bakın şu boşluğa kadar geldim. Şuradan eksiltmeyle başlamıştık. O şekilde tam bitiş yerine denk gelmiş oldum. Düz kısımdan hemen göstereyim. Şöyle bakın. Hemen bu noktada örgüme başlıyorum artık, ilmeklerimi hazırladığıma göre. Yani örgüm de o kadar büyüdü, o kadar zorlanıyorum ki hareket ettirirken. Şimdi hemen bakın bitirdim. İç taraftan başlıyorum örgüme, yani ters taraftan başlıyorum. Ters olarak öreceğim. Hemen bakın, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındakini ters olarak örüyorum. Yanındakini ters 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 örüyorum. Bu şekilde her bir ilmeğimi iç taraftan ördüğüm için ters taraftan ters, yine düz taraftan düz olarak örerek devam edeceğim. Ters olarak örerek yine sıra sonuma kadar geliyorum. Evet, ters kısmımdan ters şekilde örerek bakın burada hemen 6 ilmeğimin olduğu yere kadar geldim. Şurada bir detayı unutmuşum ben. Bağlama yapıp önce bir düğüm atıp ilerlemem gerekiyordu. Düğüm atmadan direkt örmeye başladığım için hemen bakın şu noktada, bakın en son 6 tane ilmeğimi bıraktıktan sonra 6. ilmeğimin yanındaki ilk ilmeğime tığımı batıyorum. Şu şekilde ipime bunun içerisinden geçirip bu noktada bir düğüm atıp sıkılıyorum ki açılma olmasın, daha sonra sıkıntı yaşamayalım diye. Bakın düğümümü attım bu noktada. Şimdi hemen ters örmeye devam ediyorum. Evet, düğümü de yaptıktan sonra kalan tüm ilmeklerimi tersinden yine ters olarak örerek devam ediyorum. Ben bu şekilde ters örüp son kalan 6 ilmeğimi de sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum. Düz kısmıma geçiş yaptım. Bakın, düz kısımdan örerken düz, ters kısımdan örerken ters olarak devam edeceğiz. Yine yaka kısmına da. Hemen yanındaki ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Oğlum sesi geliyor mu bilmiyorum ama oyun oynuyor bağıra bağıra. Hemen bakın ilkini örmeden aldım, yanındakini düz olarak örüyorum, yanındakini düz olarak örüyorum. İpim çok takıldı bu sefer. Hemen yanındakini düz örüyorum, yanındakini düz örüyorum ve yanındakini düz örüyorum. Bu şekilde tüm sıramı tamamlıyorum. Yani düzü düz, tersten ters örerek ilerliyorum. Bu şekilde dediğim gibi düz kısımdan örerken düz, ters kısımdan örerken ters şekilde ilerleterek yeter uzunluğa gelene kadar yaka kısmında devam edip daha sonra arkada ensede, kollarda nasıl kesme işlemi yaptıysak tamamını kesip artık yaka kısmımızı bitiriyoruz. Ben yine kesme işlemi yaptıktan sonra sizlere ölçüsünü de vereceğim. Siz kendi isteğinize göre büyütüp küçültebilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi düz kısımdan örerken düz, ters kısımdan örerken ters şekilde ilerleyerek yeter uzunluğa gelince yaka kısmını kesiyoruz ve artık yelek kısmımızı tamamlamış oluyoruz. Evet, yaka kısmını da tamamladım. Son olarak kesme işlemini de yaptım. Düz kısmımdan yaptım. Her zaman olduğu gibi son olarak ölçüsünü de paylaşmak istiyorum. Şu şekilde ölçtüğüm zaman 5 santimlik bir yaka ölçüsü olmuş oldu. Yeleğimin alt kısmı bu şekilde. Şimdi artık kenar deri kısımlarına geçiş yapabiliriz. Evet, yeleğimin birleştirmesini tamamladım. Daha sonrasında bakın şu şekilde deri kumaşımı bir halinde dikişini gerçekleştirdim. Bu büyük parçamda göstermedim, dikişinin zor olacağı için. Küçük cep kısmında göstermek istedim. Şimdi ceplerimi de hazırladım. Bunun için bakın dikişlerimi yaptıktan sonra 2 adet cep hazırladım şu şekilde. 16 tane ilmekle başladım.
Düzleri düz, düz taraftan düz, ters taraftan ters şekil örerek ilerlettim. 22 sıra halinde ördüm. 22. sıramın sonunda kesmiş oldum. Sıra sayısına göre vermek çok doğru olmayacak. Ölçü olarak vermek istiyorum. Dediğim gibi 16 ilmekle başlayıp yine de 22. ilmekte bitirmiş oldum. Bilgisini verdim. Düz taraftayken kesme işlemi gerçekleştiririm her zaman olduğu gibi. Şimdi ölçüsünden de bahsetmek istiyorum. 10,5 santim eni oldu. 10,5 santimde boyu olmuş oldu. Tam olarak kare bir cep ayarlamış oldum. Aynı şekilde dediğim gibi 2 tane hazırladım. Şimdi bunun üzerinden göstereceğim nasıl dikişim yaptığımı. Hem küçük bir parça daha net anlaşılır. Kıvrımlı olduğu için biraz daha zor oluyor. Öncelikle buraların ölçülerini alıyoruz. Daha sonrasında kumaşımızı kesip dikişimizi yapıyoruz. İsterseniz elde biraz zor olacaktır. Çok uğraştırıcı olacaktır. Makineniz varsa çok daha sağlıklı olacaktır. Bakın ben 12 santimlik uzunluğunda 4 santim eninde bu şekilde kumaş kestim. Hemen uç kısmına nasıl bir yaptığımı göstereyim. Şuradan göstereyim. Bakın şu şekilde öncelikle ters kısmını çeviriyorum. Şöyle katlıyorum. Bir tarafını bu şekilde katlıyorum. Katladığım tarafı şöyle denk getirip burayı biraz daha şiş gösteriyorum. Yani şöyle biraz daha kalın katlayacağım. Toplu gösteriyorum. Daha sonra döndürüp arkaya şu şekilde bakın dikişim yapıyorum. Arka kısım düz oluyor. Ön kısım katlanmış şekilde oluyor. Şöyle en kolay bu yöntemle oldu. Diğer türlü denedim. Hem kumaş çok fazla gitti hem arkalı önlü çok kalın oldu. Toparlanma oldu. En düzgün şekilde dediğim gibi bakın şurayı şöyle katladım. Bunu içerisine koydum. Daha sonra bunu katladığım yerden tekrar katlayıp şu şekilde dikişimi gerçekleştirdim. Ben 12 santim kestim. Biraz daha pay bırakıp kesiyorum. Çünkü toparlanma vesaire olursa diye en sonunda kenarlardan kesip bitiriyorum. Hep birer ikişer santim fazladan keserim kumaşımı. Ne olur ne olmaz diye. Evet bu şekilde makinede dikişimi gerçekleştiririm. Şimdi ölçülerini nasıl yaptığımdan bahsedeyim. Bakın fark ederseniz kol daha kalın. Ön kısımlar, alt kısımlar daha ince oldu. Bunu enini 4 santim eninde kestim. Aynı şekilde ön kısmımın enini 4 santim, boyun kısmının enini 4 santim ve alt kısmın enini 4 santim olarak kestim. Ben bunu 1, 2, 3, 4 parça halinde hazırladım. Üst kısımlarını bakın. Şuradan şuraya kadar bir dikiş yaptım. Çünkü buradan sonrası biraz zorlayacaktı. Kıvrımlı olduğu için. Buraya kadar bir kumaş parçası kestim ölçerek. Daha sonra bakın bir tanesini burada kullanmış oldum. Diğer tarafımı aldım. Buradan buraya ölçerek yine boy olarak ölçtüm. Enine 4 santim yaptım. Siz 5 santim de yapabilirsiniz. 6 santim de yani ne kadar isterseniz kalınlığını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bakın buraya kadar yaptım. İkinci parçamı da burada kullanmış oldum. Uzunluğunu ayarladım. 4 santim olarak hazırladım. Daha sonra buradan başladım. Ölçerek bakın. Şöyle geldim. Boyun kısmına, yaka kısmına bu şekilde bakın bitirdiğim yerden kapattım. Şöyle. Üçüncü parçam da burada olmuş oldu. Geldim alt kısma. Bunu kenardan başlayarak ters çevirdim. Şöyle ölçerek sonuna kadar ayarladım. Yine 4 santimlik eniyle dördüncü parçamı burada kullanmış oldum. Bu 4 parçamı 4'er santimden hazırladım. Geldim kol kısmına. Kola bakın şuradan başladım. Oradan biraz daha içten başlasam daha iyiymiş. Buradan başladım tam ortadan tüm etrafını alarak aynı yerde birleştirdim. Bunun enini 6 santim olarak ayarladım. Bakın daha kalın duruyor. Kolda daha böyle tok bir görüntü olsun istediğim için 6 santimlik hazırladım. Boyunu da istediğiniz boyda hazırlıyorsunuz. Şimdi bakın geldim diğer tarafa. Bunu da yine aynı şekilde 6 santimlik olarak hazırladım. Bakın arkası bu şekilde oldu. Dediğim gibi arkayı düz diktim. Önü 2 kat şekilde diktim bakın. Şöyle belli oluyor. Önde daha düzgün bir görüntü oldu. Arka en azından toparlanmadı. Çünkü arkaya doğru da çekecekti.
6 santimlik yaptım. Ceplerini de şimdi 2 parça halinde kestim. Diğer parçamı şuraya. Cepleri de şimdi nasıl yapacağım? Tekrar göstermek istiyorum. Şu şekilde katlıyorum. Şöyle üst kısma gelecek şekilde bunu içerisine yerleştirdikten sonra böyle katlayıp dikişimi yapıyorum. Diğer tarafı da aynı şekilde bu şekilde katlıyorum. İçine yerleştirdikten sonra kapatıp dikişimi yapıyorum. Daha sonra bakın dikişimi yaptıktan sonra da ceplerimi artık buraya bu şekilde dikeceğim ve yeleğimi bitireceğim. Ceplerimi diktikten sonra şuralara da bir çıt çıt ekleyeceğim. Dikişimizi yapıp gelelim. Evet, ceplerimin deri detayını da ekledim. Dikişini tamamladım. Şu şekilde kenarlardaki payımı da bıraktım. Burayı boş bıraktım ki bakın şurada olduğu gibi burayı birleştirdim. Şöyle gözüküyor. Kenarlardan içe doğru kıvırıp şu şekilde dikeceğim, görüntüsü daha düzgün olması için. O yüzden burayı bıraktım. Şimdi bakın düz yöndeyim. Örgümün düz yönündeyim. Cebimin artık dikişini şu şekilde ayarlayıp geliyorum. Hemen bakın şöyle diğeriyle eşitleyin. Hatta santim ölçüsünü de paylaşayım ben sizlerle. Şöyle şuradan itibaren alt kısımdan şöyle ayarladığımda 10 santimlik bir boşluk alt kısımda bıraktım. Hemen şu yanda şöyle 6,5 santimlik, evet tam 6,5 santimlik bir boşluk bıraktım. Şöyle yan kısımdan da ayarlayıp 8 santimlik bir boşluk bırakmış oldum. Üst kısımdan baktığım zaman buradan itibaren de şöyle ölçersem daha doğru olacak. 40 santimlik bir ölçü bırakmış oldum. 39 santimlik. Evet, 39 santimlik bir boşluk bırakmış oldum. Şimdi bu şekilde aynı hizada ayarlayıp hemen kenarlarına bir işaretleyiciyle bağlayıp daha sonra dikişime başlıyorum. Evet, cebim için ortaladım bu şekilde. Hemen yanlardan ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Bu parçam diğer parçamdan farklı olduğu için ölçülerim de otomatik olarak farklı oluyor. Burası 4,5 santim oldu boşluğu. Şu yan kısmında 7 santim, aynen tam 8 santim olmuş oldu. Şimdi hemen iğnemi alıyorum. İpime geçirdim. Ben şurayı bir düzeltmem gerekiyor. İpimi biraz uzun bırakmışım. Bayağı uzun bırakmışım. O yüzden biraz toparlanmalar oldu. Diktiğim zaman düzelecektir. Hemen bakın buradan başlıyorum. Şurada bir pay bırakmıştım zaten cebimde. Eğer bırakmadıysanız iç kısımdan şu şekilde alttan tutturarak yapabilirsiniz. Hemen bakın şuradan tam hizaladığım yerden şöyle düzelttikten sonra şöyle iğnemi batıyorum arkaya doğru. İpim ön tarafta olduğu için arkaya doğru battım. Siz yönünü ayarlayabilirsiniz. Hemen bakın cebime tekrar batıyorum. İkisine birlikte batmış oldum. Arkada toplamda çok uzun bıraktığım için ipimi. Çok uzun bırakınca da böyle sıkıntılar oluyor maalesef. Birbirine düğümleniyor. Yani biraz kessem iyi olacak. Hemen bakın. Cebimden çıkardım. Daha sonra tekrar bakın cepten sonra şuraya yeleğimin kendisine batıyorum. İpimi çekiyorum. Ben biraz ipimi kısaltayım hemen. Evet, ipimi kısaltıp geldim. En son arka kısma batmıştım. Arkadan bakın öne doğru hem cebimi hem yeleğimi alıp batıyorum. Daha sonra yeleğime batıyorum. Hem yeleğime hem cebime batıyorum. Buna doğru kayarak bakın. Daha sonra yeleğime batıyorum. Alttan yukarı çıkarken hem yeleğime hem cebime batıyorum. Aşağıya inerken sadece yeleğime batıyorum. Alttan yukarı çıkarken hem cebime hem yeleğime, aşağı doğru inerken sadece yeleğime batıyorum.
alttan yukarı hem cebime hem yeleğime aşağıya doğru inerken sadece yeleğime batıyorum. Bu şekilde tüm etrafının dikişini tamamlıyorum. Daha sonra geliyorum, bakın şuradaki fazla parçayı şu şekilde içeri alıp kıvırıp şöyle içeriden küçük bir dikiş atıyorum. Aynı şekilde diğer tarafı da şöyle içeriden dikişimi atıp düzenliyorum. Daha sonra çıt çıtlarım için tekrar geliyorum ve yeleğimi artık hazırlamış oluyorum. Ceplerimin dikişini tamamladıktan sonra kenar kısımlarında birleştirmesini yaptım. Artık yeleğim hazırlanmış oldu. Ben size söylemiştim, bir de şu şekilde çıt çıt ekleyeceğim diye. Bakın şu şekilde çok tatlı düğmeli çıt çıtlarım var. Ben bu çıt çıtları videonun başında da söylediğim gibi Klink Shop'tan temin ettim. Açıklama kısmına ve yorumlara linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bunun yapımından da bahsetmek istiyorum kısaca. Şöyle bakın, bir tulumba pres makinem var. Şöyle biraz üste aldım ki rahat görebilelim diye. Gerçekten çok kullanışlı bir makine. Yani o kadar kolaylık sağladı ki bir şeyler dik ve ben dikmekten gerçekten nefret eden bir insanım. Biliyorsunuzdur. Yani özellikle elde dikiş yapmak beni çok zorluyor. Gerçekten çok büyük kolaylık oldu benim için. Şimdi makinemi nasıl kuracağımı göstereyim. Şu şekilde bir aparatım var. Ben 15 milimlik çıt çıtlar kullanıyorum yeleğim için. Şöyle bakın, birkaç tane parçam mevcut. Şöyle bu ikisi birbirine geçiyor. Şöyle hemen bir kısaca anlatımını yapacağım hemen sizlere. Şu şekilde bir parçam var. Bunu üste takıyorum. Çok kolay. Takımı da zaten yan koydum ki daha rahat görebilin diye. Şimdi bakın şuraya da şu parçamı takıyorum. Bunu çıt çıt kısmında kullanacağım. Üst düğme kısmında şöyle bir parça kullanacağım. Şimdi bakın bunu buraya yerleştirdim. Hemen şöyle alayım. İlk çıt çıtımızı yapalım birlikte. Özellikle çantalar için çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Çantalarımı artık böyle dikmeli mıknatıs çıt çıt değil de direkt mıknatıslı çıt çıtlardan kullanıp işimi daha da kolaylaştırmayı düşünüyorum. Şimdi bakın makinemi şu şekilde ayarladım. Nasıl, net gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz alırsam, evet. Şu şekilde daha net gözükecek. Şimdi bakın. Çıt çıtın geleceği kısım, yani benim sol tarafım, kısa olan tarafım burası. Ben 2 tanesini yaptım bu şekilde. Diğerini de hep birlikte yapmak istedim. Şöyle alırsam benim için daha rahat olacak yapmak. Buralara da işaretleyicilerimi taktım. Ben 7 santimde bir çıt çıt kullanıyorum. 7 santimde bir işaretleyici taktım. Diğer tarafa da aynı şekilde üst üste denk gelecek şekilde ayarladım. Siz aralığını ne kadar istiyorsanız, kaç adet çıt çıt kullanmak istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Ama benimkiyle birebir aynı yapmak istiyorsanız da 7'şer santim aralarda yeterli bir ölçü oldu benim için. Şimdi bakın, dediğim gibi sol tarafındayım. Yani içte kalacak kısmındayım yeleğimin ön parçasının. Şimdi hemen bakın, şu parçamı takmıştım. Şöyle bir demirim mevcut. Böyle bunu kullanacağım. Hemen bunu bakın şu şekilde bu zımbalı yerler mi diyelim, bu yerler üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Üst kısmına da şu şekilde bakın, çıtımın üstü denk gelecek şekilde, bunu da üste gelecek şekilde şöyle birleştiği için, yani şu şekilde durması gerektiği için bu şekilde üste doğru bakın yerleştiriyorum. Zaten otomatik olarak kendisi yapışıp alıyor. Şimdi hemen bakın, düz yönü yukarıdaki olduğu için kaldım, geri düşürdüm. Hemen 50'ye evet. Bunu düz olarak takıyorum. Yani şu çıt çıtımın üstteki parçası üst tarafa geleceği için şu şekilde işaretleyicim taktığım yeri yerleştiriyorum. Daha sonra bakın, çok
küçük ve kolay bir hareket. Üst kısımdan hafif, elimi bile yormuyor. Şöyle yaptığım zaman bakın çıt diye bir ses oluşuyor. Bakın yapıştı, hemen çektiğim zaman çıt çıtım da bu şekilde hazırlanmış oluyor. Tekrar ikinciyi yapalım. Aynı parçamızda. Şunu kullanıyorum alt kısım için. Üst kısma takıyorum. Bakın şu çıt çıtı şu şekilde üst kısmı denk gelecek şekilde. Evet, yerleştirdim. İşaretleyicimin olduğu yere koydum. İşaretleyicimi çıkardım. Hemen bakın küçücük bir hareket. İşte hazır. Bu kadar. Şimdi ön yüze gelelim diğer tarafımızda. Diğer tarafıma bakın. Şöyle düğmeli. Gerçekten çok hoş. Kesinlikle boyatması vesaire yapmıyormuş. Bakalım yıkadıkça da anlaşılacak ama gerçekten çok çok kaliteli duruyor. Yani bazı çıtlar şöyle çektiğimiz zaman bile çizilebiliyor. Asla boya çıkması yapmadı. Bakın şuradaki aparatımı çıkarıyorum bunun için. Şimdi burası düz olduğu için düz bir aparat kullanacağım. Böyle. Bunların tüm parçalarını yine oradan bulabilirsiniz. Şöyle bırakıyorum. Hemen bakın şu düz parçamı koyuyorum alt kısma. Üstüne de şu şekilde bir demir parçası kullanıyorum. Bakın bunun bir tarafı silikon şöyle. Bu üst kısma gelecek şekilde koyuyorum. Yani bakın şöyle. Üst kısma gelip birleşecek şekilde koyuyorum. Oturttum. Bakın bu sefer ön kısmımı yaparken düğmeyi şu şekilde düz olarak koyduğum zaman düğme altta kalacak. Düğmenin altta kalmaması için ters şekilde yapıyorum. Yani dış tarafı alta gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şuradaki işaretleyicimi çıkardım. Elimi koyayım ki yere karışmasın. Şöyle yerleştirdim ve bu şekilde bastırdım ve hazırlanmış oldu. Bakın çok güzel bir görüntü elde ettim. Tekrar yapalım. Şimdi bakın düz parçamızı alta yerleştiriyoruz. Bu parçamızı bakın silikonlu yer şu şekilde gelecek, alta gelecek şekilde, yani ön kısma gelecek şekilde ayarlayıp yerleştiriyoruz. Hemen bakın dediğim gibi içten yapıyoruz. Bunu çıkardım ve taktım. Bastırdım ve bakın hazır. Bu kadar kolay. Şimdi şunu kısa bir söylemek istiyorum. Eğer siz tulumba pres makinesi almak istemiyorsanız, yerinizi daralttığını düşünüyorsanız, bir fazlalık olduğunu ne bileyim, ya da hani böyle çıt çıt yapıyorum ama ben sürekli yapmıyorum, o yüzden bu şekilde bir makineye ihtiyacım yok diyorsanız, açıklama kısmına linkini eklediğim sitede, yani Klink.shop'ta çekiçle yapılanlar da mevcut. Çekiçle uygulananlardan da kullanabilirsiniz çıt çıtınız için. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Çıt çıtlarımı da bu şekilde yerleştiriyorum. Diğer kalanlarını da yerleştireceğim. Kaç tane yapıyorum ben toplamda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane yapıyorum. Yeleğimin yapımını tamamlamış oluyorum çıt çıtlarımı da ekledikten sonra.